Günaydın. Şimdi aşağı iniyoruz. Bugün konservatuvara gideceğiz. Bugün Çaykovski konservatuvarına gidiyoruz arkadaşlar. Oraya gezeceğiz. Kompozitör işte Çaykovski diye bir yazı var. Ona ithafen. Burada da Çaykovski'nin üstü olarak selam. Hakikaten. Emre Merhaba Emre. Nasılsınız? Teşekkürler. Yener ben. Serdar. Merhaba. Memnun oldum. Selamlar. Faruk. Emre. Arkadaşım. Burada okuyoruz. İkimiz de piyanistiz. Harikasınız. İstanbul nereden geldiniz? Ben Konyalıyım ama Ankara'da ilkokul liseye gittim Bilkent'te. Bilkent Müzik ve Sanat Sanatları Fakültesi. Arkadaşım da İstanbul'dan. İsimleriniz neydi? Ben Yener. Yener Gökbudak. Faruk. Harun soyadı neydi abi? Faruk. Faruk. Eyvallah. Burada kaç senedir okuyorsunuz? Ben 2. sınıfım. Hazırlık okudum bir sene. 3. senem şu an. 3. sene. Ben daha yeniyim. O yeni. Abi burada okumak nasıl bir şey ya? Acayip bir şey. Zor tarafları da var. Zor tarafı da var. Evet. O zaman konuşalım. Güzel yanlara konuşalım. Hadi içeri mi giriyoruz beraber? İçeriye şu an giremiyoruz galiba. Saat Tamam, 2'de konuşalım. çünkü kadın çağırdı. Tamam. Kafede oturabiliriz aslında Hadi yakın. bir kafeye gidelim bak. Gidelim bir kafeye. Bu iki genç arkadaşımızla tanışalım. Konyalı olduk. Konya'dan geldin, İstanbul'dan geldin. Evet. Sen yeni geldin ama. Aynen ben daha Alıştınız mı çocuklar buraya? Sayımız ben alıştım. Alıştın Yani evet. tabii ki yani zor tarafları var. Hayat şartları falan Avrupa gibi değil burada Ha. yani de. Yurttan tutun insanlar falan. Avrupalı değil tabii ki. Farklı. Ama insan alışıyor tabii, adapte oluyor. Anladım. Nereye buraya mı Bu girelim? kafeye girebiliriz. Hadi girelim. Huzur var. o da tostu güzel diye geliyor zaten. Evet, müzisyenler burada belirler. Buraya geçelim. Çocuklar buraya nasıl düştünüz? Anlatın bakalım. Nasıl düştük? Benim önceden kaderimde yazılıydı herhalde bu. Daha doğrusu onu oluşturdular bende. Çünkü benim eski piyano hocam Bilkent'teki buradan mezun. Kendisi Özbek, Gülnar Aziz. Küçüklüğümden beri bana hep şey diyordu, işte bu çocuk Moskova'ya gitsin. En güzel eğitimi orada alır. Sen Konya doğumlusun ve Konya'da. Konya doğumluyum ama ben 10 yaşında Konya'da ailemin yanından ayrıldım. Teyzemlerle yaşamaya başladım Ankara'da Bilkent Üniversitesi'ne gelince. 8 sene orada okudum, işte ilkokul 5'te girdim. Lise bitince de direkt buraya geldim. Bir ara bir tatsızlık olmuştu burada, uçak olayları, siyasi şeylerden dolayı okulu dondurdum bir sene. Hemen dondurdum yani. Hemen dondurdun mu hiç Ya uğraşmadın? çünkü ben o dönem bir yarışmaya gittim. O zaman da bayağı bir yoktum yani okulda 2 hafta kadar. Döndüğümde de böyle kıl hocalar vardı. Seni yok sınava almayacağız, gelmedin, çok giremedin falan. Tam Yani o gerginliğe kadar de... etkiledi mi burada? Ya onun etkileme payı var. Kesinlikle var ama yani tabii esas hocalarla ilgili burada bazı hocalar var. Hani okumamanız gereken, şansa gelen. Gerçekten. İşte ben o 2 hoca da bana denk geldi. Kimseye denk gelmez. O zaman onda tatsızlığıyla bir yandan yarışma sonrası post travma, böyle psikolojik olarak insan şey oluyor, kendini çok sıktığı için. Yarışma mı vardı? Ne yarışması? Piyano yarışması vardı İstanbul'da, Notre Dame de Sion Lisesi'nin, bayağı sonradan ünlendi o yarışmada bayağı. Oradan dönüşte bayağı bir şeydim yani. Ben de okulu dondurdum dedim yani, hem Sen şimdi lise bitti. lise bitti. Liseden sonra buraya geldin. Moskova. geldim, Nasıl geldin? Buraya girmek zor mu kolay mı? Nedir şartları? Yani dürüst olacağım. Buraya girmesi zor değil, çıkması zor daha çok. Hani çünkü girerken herkes alıyorlar. Okul burs vermediği için yani biraz bizi para olarak görüyor tabii. Her bölümde böyle Moskova'da. Çok para mı? Yıllık 12.000 dolar şu an eğitim. Ciddi paraymış. Ciddi para yani. Evet, 12.000 dolar. Ne haberim yok. Biz girdiğimizde 9.000'de. Her sene arttı bu meblağ tabii. Bir de arttı. 9'dan Evet. 12'ye çıktı Evet, şu an. evet. 12.000 dolar yıllık para, iyi para. Hat- Hiç mi burs vermiyorlar? Yani ben okul vermiyor. Biz kendimiz buluyoruz bursları. Ne buluyorsunuz mesela? Kendiniz İşte bulabildiğiniz burs? iş adamlarından tutun, İş Türk adamları, iş adamları, şu bu toplama burslar bir şeyler buluyoruz. Ben ilk sene bulamamıştım. Şimdi bu sene buldum sağ olsunlar. Peki 3 sene önceye göre piyano çalışın Çok Burada değişti. değişiyor mu? Çok değişiyor. yani Tabii. eğitmenler ciddi etkide bulunuyor mu? Çok ciddi etkide bulunuyorlar ama şöyle şimdi öğrencinin ne almak istediği de önemli. Şimdi düşünen bir adama çok daha farklı yaklaşıyor hocalar. Hani felsefik olarak bir şeyler katmaya çalışıyorlar. Kafası düz mantık gidenler de var. Ben teknik çalayım, her şey mükemmel olsun. Yani adama nasıl diyeyim yani, o eğer kumaşınız varsa hocalar çok güzel işliyor. Çünkü bütün hocalar çok iyi burada. Yani kötü hoca yok. Evet. Özellikle hani belli başlı isimler var tabii ki. O da hani geçmişten yaşları biraz yüksek bu hocaların. Mesela Darenski var. Şu an kendisi ders bile yapamıyor ama adama hala sınıfına giriyorlar. Niye giriyorlar bilmiyorum.
90 yaşında falan bildiğim kadarıyla ve hani yani ismi var diye giriyorlar. Pek anlamı yok bence böyle hocalara gelmenin burada. Daha gençlere bakmak lazım. Hedefin ne? Hedefim tabii ki solistlik eğer tutunabilirsem. Pek çok faktör var bunda. Yani şans en önemli faktör bence. Çünkü iyi olmak yetmiyor bazen. Tutunamazsam da tabii ki hocalık. Ya hocalık her zaman yapmak isterim. Çünkü yani burada aldıklarımı çocuklara aktarmam lazım Türkiye'de. Şimdi burada Türkiye'de eğitmenlik yapmak istiyorsun öyle mi? İstiyorum çünkü ihtiyacı var Türkiye'nin. Kendini geliştirmesi için bu alanda. Özellikle hani sadece somut anlamda değil yani soyutluk anlamında bir şeyler katmak lazım. Yani çocuk kurtarmak diyebilirim aslında amacım hani. Mental olarak onları kurtarmak. Sırf piyano çaldırmak değil. Süper. Yani buna bakıyorum. Sevgili Faruk, Merhaba. birazcık seni tanıyalım. Sen bir Evet. senedir buradasın. Ben daha bu sene geldim. 2. dönemim. İkinci Daha dönemdesin. yeni başladı Az zaten. önce $12.000 deyince aa dedim. Ben çok bakmadım onları çünkü. Sen Benim- bu okulun Sana arana koymuyor öğrencisi galiba. sen- Evet o biraz daha derin ilgileniyor sanırım. Benim bursum olduğu için ben çok Ah, sen, Ben biraz uğraştım o Sen işlerle. de- üzülmek istemedim çünkü. Güzel. Sen de bursuyla geldin buraya. Ben iş adamlarının bursuyla aynı şekilde biraz daha karma bir dernek gibi bir topluluğun bursuyla Senin geldim. lise eğitimin, müzik eğitimin neydi daha önce de? Ben 6 yaşında yarı zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na başladım. Sonrasında tam zamanlıya geçtim. Tam zamanlı da bir 5-6 sene okudum. Liseyi bitirdikten sonra benim de fikrim lisede buraya gelmekti. Hani çok hayranlık yaratan bir yer. Videolarda da YouTube'da da öyle. Hani sürekli izlediğinizde genelde bir piyanist burayı isteyecektir. Yani Ama özellikle yani piyanist. Türkiye'de biraz bir tabii şey olduğu için Ne? Moskova'ya karşı ön yargı. Öyle. Abi Rusya bitti ya. Gerekli Rusya'ya niye gidiyorsun ki? Adam olmaz senden. 3 Yani senedir okuduğu için onun içinde ben birikmişler onun var. içine Yok yok tecrübe önemli. Söylemeli mi? Bence bu adamlar aslında bunu diyenler buraya gelmek isteyip affedersiniz yani o cesareti bulamadıkları için gelmiyorlar. Ve ne oluyor tabii? Adam başaramayacağı şeye bok atarlar, bizim ülkede öyle diyorlar yani hani. Ondan dolayı bence çünkü ben pek çok insanla çalıştım. Avrupa'da da çalıştım. Ben okul dondurduğumda bir sene Avusturya'ya gittim. Öyle mi? Orada Mozarteum Üniversitesi'nde Salzburg'da okudum. Hocaları gördüm, insanları gördüm. Kesinlikle buradaki gibi değil. Yani eğitimde daha iyisi yok hocalar konusunda da yani. Çünkü mesela Avrupa'da bir profesör 5.500 euro gibi bir maaş alıyor minimum bildiğim kadarıyla Avusturya'da. Burada 1000 dolar. Burada 1000 dolara adam yani zor geçiniyor. Ayın sonunu zor getiriyor. Sevdiği için bu iş yapıyor yani. Yoksa niye yapsın ki? Niye yapsın Motivasyon yani? farkı. Evet. Evet. Buradaki profesör de $1000 mı oluyor? 1000-1200 dolar böyle paralar alıyorlar. Çok komik rakamlar. €5500 alıyor. Evet. Ve hayat standartları kesinlikle yani bir değil. Ve Avrupa'daki hocalar ben biliyorum. Benim hocam dahil oradaki hocam. Ekstra öğrencisiyle çalışmak için para istiyor. Yani bir saat daha dinler misiniz dediğinizde. Ben de Yok seni ben kendi konserim için strese sokamam diyor. İşte Allah benim problemim değil senin konserin falan. O zaman biz niye okuyoruz müzik yani? Amacı ne yani? Bizle ilgilenmeyeceksen. Motivasyon farkı çok ciddi. Çok Bakış ciddi, çok açısı ciddi ve- fark var evet. Bir kere burada hayat zor olduğu için yani şartlar herkes Avrupa'daki gibi değil hayat standartları. Orada işsizlik maaşıyla ölene kadar yaşayabiliyorsunuz yani hani. Burada adamlar zorluk gördüğü için yani tutundukları hani sevdikleri işini hani severek yapmak zorunda zaten. Diyor ki ben bundan zevk alıyorum en azından bu benim işte hayatı tutunmamı sağlayacak gözüyle bakıyor yani. Hepsi böyle değil tabii ki ama yüzde olarak baktığınızda çok daha yüksek Avrupa'dan. Güzel, süper. Faruk'a izninle dönüyorum ben. Dolu olanlarla daha Aynen. yeni dolmak Evet, için bekleyenler Ben arasında. daha gencim biraz. Benimki fark var. Senin müzik eğitiminden bahsediyorum. Lise, Evet. ortaokul neler yaptın? Lisede İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okudum. Liseyi de orada bitirdim. Dediğim gibi yani çoğu insanın hayaliydi. Benim de öyleydi. Yani bir şekilde başardık geldim. Benim de ilk Sınavda senem. ne soruyorlar? Sınavda kulağa bakıyorlar. Kulağa Armoni sınavımız oluyor. Sen ne sorular? Sen daha tazesin. Ben hatırlamıyorum. Piyano çalıyoruz yani tabii ki Hatırlamıyorum. enstrüman sınavı. Piyano Ama sınavı- hani şeyi merak ediyorum yani çünkü okulun kendine göre bir standardı vardır ve bu belki sizin gibi olanlar Yani da vardır. yabancılar için ya kesinlikle herkese alıyorlar. Almadıkları çok nadir gördüm. O yüzden Hakikaten genelde yani Asya çok kötü kısmındaki olmalı. Hiçbir şey insanlar- bilmemesi lazım ki almasınlar. Biraz hazırlık sınıfına şey olarak bakıyorlar. Hani hazırlık okuttuk deriz.
Yani 3 seneye kadar uzattıkları oluyor. Maksimum 3 sene okunabiliyor. Diyor ki sen işte senenin sonu geliyor, sen bir sene daha hazırlık okuyacaksın. Yeterince gelişemedin ya da ne bileyim şu sınav Rusçan iyi olmadı, enstrümanın kötü deyip parasını hani alıp yani bu işin yani ben son derece dürüst şekilde anlatıyorum bunu yani hani. Ama hani almak isteyene buradan eğitimi yani adam işine odaklanırsa ve hani kafasına hedefini koymuşsa kesinlikle buradan inanılmaz yani. Evet. Müthiş. İnanılmaz bir Faruk sen seviyede. memnun musun? Şu ana kadar yani eğitimden tabii ki çok memnunum. O dediği gibi çok zor tarafları da var. Bir şekilde absorbe edebiliyoruz ama. Oyun olsun. Birkaç eğlence olsun. Yani kişisel şeylerimiz çok aslında Arkadaşlık basit. ortamı nasıl? Ruslar, Yok, bu Rus kadar. asker- Arkadaşlarımız var. Yani Ruslar başta biraz soğuk oluyorlar alışana kadar, tanıyana kadar. Ya bu da benim tahminimce toplumdaki travmalarla ilgili olsa gerek. Bugüne kadar gördükleri zorluklar hani çünkü çok ciddi bir şey atlattılar 2. Dünya Savaşı'nda bunlar ve o zaman bir Sovyet sistemiyle bilmiyorum yani hepsinde iyice ısınana kadar, tanıyana kadar soğuk davranıyorlar ama sonrasında yani Türkiye gibi biraz birbirlerine tutunan insanlar aslında. Şey değil yani. Ama kesinlikle Arkadaşlarını bir zaman geçirmeye dair Evet. bir şey yapmadık. Yener de öyle yani. evet, yani Nasıl yani? Yani Ruslarla veya başka bir çok bir şeyimiz olmadı aktifte. paylaşımlar genel olarak olmadı böyle. mı? Çok grup Kendi grup aramızda mı insanlar. takılıyorsunuz? Kendi aramızda takılıyoruz çünkü bizim Sen tek başına ne yaptın ya Yener o kadar sene? ben tek değildim. Türkler vardı burada. Sayımız azaldı. Şu an 3 kişiyiz toplamda. Evet. Çok üzüldü. Yalnız kalınca ben geldim o yüzden. Çok istedi yani. Bırak. Güzel. Biz burada Biz burada tanıştık aynen. Ama diyorsun ki Ruslarla çok yakın değiliz. Değiliz ama yani sebebi şu. Bizim derslerimiz yabancıların ayrı Ruslardan. Hani çok samimileşecek ortam olmuyor zaten. Tabii ki Rus arkadaşlarımız var ama sayı olarak o kadar fazla değil samimi olduklarımız. Çünkü dil çok zor. Rusça, İngilizce gibi değil yani. Eğitim inanılmaz ağır. Ve imkansız. Eğer bizi Ruslarla aynı dersleri sokarlarsa zaten sınıfta kalırız Zaten net. yapamazsın. Yapamayız yani. Peki Rusça dersi mi alıyorsunuz? o kadar Evet. siz ayrı? Rusça alıyoruz. Hazırlıkta zaten hazırlık Haftada benim Rusça'ya 4 yönelik gün esas. Rusçam var. Onun biraz daha az. Gittikçe azalıyor zaten. Dil problemi o zaman ciddi bir problem. Evet. Ciddi problem. Çünkü İngilizce gibi değil kesinlikle. Çok zor bir dil yani. Zor bir dil. Asla yani hatasız konuşmak cidden imkansız gibi bir şey bu dilde. Yani çok çalışmak lazım. Ben çok çalışmıyorum şahsen yani. Çalışsaydım tabii ki daha iyi olurdu. Süper. Peki Moskova'da sosyal hayatınız nasıl? Sosyal hayatımız Kendimize ayırdığımız Yani Sosyal ne şeyler. yapıyorsunuz? Yani vaktiniz spora nasıl gidiyorum. ayırıyor? Yani Spora gidiyorsun. spor yapıyoruz. Tabii ki şu Ya mesela sıralar konservatuvar gününüzün kaç saatini alıyor? Boş vakitleriniz oluyor mu? O zaman ne yapıyorsunuz? benim boş Hafta sonları vaktim Türkiye'deyiz demeyin yani. hafta sonu o kadar değil maalesef. Yani hazırlıkta çok yoğundu. Birinci, ikinci sınıf bayağı ağır. Özellikle üçüncü sınıf çok zor olacak. Ben bilmiyorum yani. İkinci sınıfta bayağı bir ders yükü var. Tabii ki lisedeki gibi olmuyor. Ben şey diyordum buraya geldiğimde. Ya ama lisede günde 8 saat ders görüyorduk. Ne olacak? Üniversitede aynısını yaparım. Mümkün değil. Mümkün değil. Ağır çalışıyor. İnsan bitiyor yani burada. Bir kere hayat tempo hızlı. Yurttan buraya geldi gitti şuydu buydu. Enstrüman ne zaman çalışacağım derken ya sınıf falan mesela piyano çalışmak için sınıf bekliyoruz burada. Yurtta enstrümanlarımız yok yeni yurtta. Kendimiz almak zorundayız enstrümanları. Ben elektronik piyano aldım. O da aynı şekilde elektronik piyano aldı. Öyle çalışıyor yurtta. Mesela insan bunu düşünürken ama hep elektronikle çalışamam işte sabah gideyim oda bekleyeyim. İşte oda bekliyorsunuz, giriyorsunuz, odadan çıkarılıyorsunuz falan böyle. Ben Tabii sene adam yoruluyor başında ister istemez. denedim onu. Okulda çalışmak istiyordum. İyi piyanolarda. 3 saat hakkınız var eğer anahtar alırsanız, bulabilirseniz. O da boşalırsa yani. Ama öncesinde çok fazla kesinlikle öğrenci 2 var. saat Çok bekliyorsunuz. fazla öğrenci kesin var. olarak. Ve Çok şu şans an yani. okulda tadilat var. Pek çok sınıf kapalı olduğu için evet hocalar sıraya giriyor hatta hani ben oda alayım gibisinden bizi arayın diyorlar anahtarı veren kişilere. Yani şu an çok Felaketmiş zor. ya. Evet şu an zor. Şu an zor. Nasıl çalışıyorsunuz peki? Bir şekil adaptasyon. Ben zaten burayı bitirince Moskova'ya bir hayatta kalma şeyi yapacağım YouTube'a. Survival Guide. Evet, çok acayip ya. Yani imkanlar en muhteşem bir konservatuvar diyorsunuz. Muhteşem, almak eğitim için. muhteşem ama işte İmkanlarda zıt sıkıntı bir var. konu. Evet. Ne kadar artısı varsa bir yerin zaten bir o kadar Eksisi de şey var. olabiliyor yani götürüsü oluyor. Yani geri Kendinizi- kalan vaktinizde sosyal hayatınız oluyor o zaman burada. Sosyal hayat, yani sosyal hayat Yemek. dediğimiz yemek. Yemekleri sevdiniz mi abi? Ee,
Sevdik. Bir şeyler buluyoruz, bağımlı Şimdi bir oluyoruz Türkiye bunu böyle. söylemek tabii ki yani Gürcü bir... yemekleri mi yiyorsunuz yoksa siz? Gürcü yemeklerini seviyorum. Azeri bir dönerci var mesela. Evet. 2 ay boyunca başka hiçbir şey Türk yemedim. döneri yapıyor falan. Yazık ya. Evet. Haftada 5 gün Lavaş döner. olarak geziyorum. Midemizin şekli değişti. Abi dedik bir çorba getir bari buraya falan diye çorba getirdiler. Sonra mercimek çorbası falan. O bizi kurtarıyor yani. Zor tabii. Neler çalıyorsunuz peki? Şimdi çok saçma bir Repertuar soru olarak, olabilir ama repertuar olarak repertuarda söyle. şu an neler çalıştığımı söyleyeyim o zaman. Şimdi önümde bir yarışma şeyi olacak. Maratonu. Burayı keselim. Burayı kimse isim vermiyor. Şimdi daha belli değil çünkü ikinci tura geçip geçmedim. Kayıt elemesine yolladım. Hayda. Yarışmada Tchaikovsky Konçerto, Beethoven, Tchaikovsky Konçerto numara 1, Beethoven Piyano Konçertosu numara 5, İmparator Konçertosu diye Türkiye'de meşhur. Onun dışında Bach, Do Diyez Minör Prelude, ikinci kitap Chopin Etüt Opus 25 numara 10, Rachmaninoff Etüt Opus 39 numara 6, Liszt, Transcendental Etüt hala okuyamıyorum. Türkçesini söyle. Şasnaj falan. Onun dışında bir Beethoven sonatım var, Waldstein. Liszt sonatım var, Si minör. Schubert sonat, La minör. Çok yani saysam bitmez. Çok büyük bir program aynen şu an çalıştığım. Hepiniz konser piyanisti olmak. Tabii ki yani hepimizin hayali Buranın o. eğitiminin amacı o zaten aslında. Ama yani şans çok önemli bir faktör. Çünkü herkes çalıyor, bir şeyler yapıyor. Şans lazım, destek lazım. Mesela ülke desteği çok önemli. Türkiye'de sizi izleyen bir sürü genç arkadaş olacak. Bu arada bu okulda sadece piyano mu üzerine çalışmalar? Yok, Başka neler var? bütün yaylı enstrümanlardan tutun eski enstrümanlara kadar işte klavsendir, şudur bir. Vokal var. Vokalde var mı şu an? Vokal var. Yani klasik Batı müziğinde olan her şey var. Benim gitar bölümü de var dediler ama gitar öğrencisi yok galiba. Bir tane var. Çünkü yeni açıldı diye biliyorum gitar bölümünü. Bilmiyorum seviye. Yok herhalde bir kişiye dayalı şu an Klasik seviye. müzik üzerine. Klasik müzik, aynen, üzerine tamamıyla. Her şeyin enstrümanı Evet. eğitimi oluyor. Güzel. Peki, şimdi en son olarak şunu sorayım tabii ki. Türkiye'de sizin gibi olan bir sürü insan vardır. Daha lisede okuyan, belki ortaokulda okuyan veya bu işin başında olan, hatta aileleri vardır. Ne tavsiye edersiniz? Buraya gelmek konusunda mı? Her konuda olabilir. Burası da olabilir, başka bir şey de olabilir. Ya Türkiye'nin yetenek çok Türkiye'de ama tembellik daha büyük yani ondan. İnsanımız biraz tembel yani kendini zorlaması lazım. Çünkü kolaydan iş yapmaya alışmışız toplum olarak. Yay otur. Doğru. Yani Bunu buraya gelince daha mı iyi anlıyorsunuz? evet yani solfej derslerinden tutun mesela gelen insanların kulakları şu bu aşırı biz toplum olarak inanılmaz yetenekliyiz aslında ama yönlendirilmiyoruz. Veyahut kalıyor. yetenekte kalıyor. Yetenek işin %10'u yani. İnsan bir şeyler yapması lazım bu konuda insanın. Ve ailenin yönlendirmesi de çok önemli. Mesela Türkiye'de hala çalgıcı mı olacak, şarkıcı mı olacak gibi. Hani böyle çok basit bakıyorlar bu işe ama yani o adam mesela bir şarkıyı söylediğinde binlerce kişiye ulaşabiliyorsa ve bunu çok iyi şekilde hani stratejisini kafasında yapıp değerlendirirse hani bu pozisyonunu mesela inanılmaz şeyler yapabilir. İnsanları müziğe teşvik eder. Ne bileyim yani her türe olur yani. Türkiye'de müziğin gelişmesi lazım her anlamda. Klasik değil yani her taraftan. Evet. Sen ne düşünüyorsun Faruk? Yani ben bir öneride bulunamam. Daha yeniyim zaten. Böyle Hiç öyle kabarık düşünme. bir tecrübem Ya yok. çünkü sen şu anda kaç yaşındasın? 18. 18 yaşındasın. Yani böyle bizim kanalda 13 yaşında, 12 yaşında ya ben bir şeyler yapıyorum da ne yapsam diye o kadar çok kişi var ki o ailesi de ne yapacağını bilmiyor. Evet. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Yani buradan bir şey olur mu, olmaz mı, bir sonucu olur mu onu da bilmiyor. Gelecek kaygısı işte o. Türkiye'de enstrüman çalarsa ne yapacak diye düşünüyorlar. Haksız değiller, haklılar yani. Şunu sanata bakış açılarını bir kere değiştirmeleri lazım yani. Çünkü ülkeyi kurtaracak şey bence bu. İnsanın ruhuna dokunan bir şey, ulaşan bir şey bizim işimiz. Bu dünyada amacından saptı şimdi günümüzün bu yüzyılda biraz insanlar mekanik düşünüyor, teknik düşünüyor işte perfeksiyonizm falan geldi. İşin tamamıyla tekniğe odaklananlar birazcık ruh kısmı köreldi yani o kısmı biraz daha geliştirebilirse insanlar bence ya ülkede devrim bile olur yani. İnanılmaz bir toplum oluruz ama buna odaklanılması lazım. Kesinlikle sanata sahip çıkmaları lazım yani. Bu beni üzüyor tabii yani doğal olarak. Ülkede bu durum yok. Son olarak bir şey daha soracağım. Şimdi madem böyle paradan konuşuyorsunuz, bir piyanist nasıl para kazanır abi?
bir piyanist nasıl para kazanır? Şimdi sizin mesleğiniz bu. Yarın öbür gün bundan para da kazanmak isteyeceksiniz. Yarın bir gün okulu bitirdim. Diyelim iş bulamadım. Bir yere kadro Cevabını çıkmadı. ben de merak ediyorum. Bunu ben de- Eşlik yapabiliriz. Nasıl olacak? Piyano eşliği. Mesela bu çok talep gören bir şey Türkiye'de. Eşlik, özel piyano dersi verebilirsin. Yani bu kadrosuz kısmından bahsediyorum. Yani bir üniversitede kadro bulursan zaten sabit bir gelir olacak. Konserlerden gelir ama dediğim gibi yani konsere çıkmak kolay değil Türkiye'de. Yani solist olmak şurada burada. Ve hani bunun devamlılığı tabii ki her zaman olamayabiliyor. Menajer olması lazım, şu olması lazım. Bir sürü faktör var ama yani özel dersten çok paralar kıranlar var yani. Yani para kazanılır değil mi? Kazanılır. Aç Kazanılır. kalmazsın yani. Kalmazsın aç. Yaptığın işi iyi yapıyorsan bence hiç kolay kolay aç Önemli. Ya kalmazsın. mutluysan zaten yani kazandın. para da kazanırsın. Evet. Evet. Belli bir yere kadar zaten parayı galiba düşünmemek lazım. bu Evet. işte. Belli bir yere Gözü kadar. kapatmak lazım biraz yani. Her meslek öyle değil mi ya? Aynen öyle. Pazara girdiğin gibi zengin olabilir misin? Yani? Aynen öyle. Emeğini harcayacaksın, nasıl satacağını öğreneceksin falan. Çocuklar çok teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Harikasınız. Biraz sonra okulu gezeriz. Tamamdır. Bir kahve içelim bakalım. Bize ne bakalım. tavsiye Süper. edeceksiniz? Veya Cappuccino'su kahve harikaydı. oraya. Hadi o zaman. Evet, şu an konservatuvarın içine girdik ve gezmeye başlıyoruz gençler. Heyecan kasırgası başlasın. Çaykovski konservatuvarı içeride yokmuş. Ya gerçekten çok ilginç şeyler anlatacağım size. Biraz gezelim önce. Evet. At least I will give you my card. There's pictures from our festivals. Arkadaşlar burada her sene festival yapılıyormuş, büyük bir festival ve dünyanın her yerinden, Turkish Faces, dünyanın her yerinden farklı sadece geleneksel müzik yapan müzisyenleri çağrılıyormuş. Yani bu Sahra Çölü'ndeki bir devletten tutun bir ormandaki, işte ormanın içindeki bir yere veya herhangi bir yani sadece geleneksel müzik yapması yetiyormuş ve Çaykovski Konservatuvarı'na buraya davet ederek burada bir festival yapıyorlarmış her sene Mayıs'ta. Ve oradan fotoğraflar var burada. Ben aslında hanımefendiyi tanıtmak isterim. Kim olduğunu da öğrenmek isterim. Çok Мы хотим вас рассказать, кто вы, что Маргарита вас зовут, правильно? Да. А вы можете себя рассказать? Я буду переводить просто. Хорошо, сейчас одну секундочку. Tabii bu sene konserine o Da, gelecekmiş. da, Esnek. da. Onun eserleri çalıyormuş. Да, да, да. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Ne kadar ilginç bir dil, bak giymek istersen. Değişik bir yer arkadaşlar. Gerçekten hanımefendi de dünya geleneksel müziklerini araştıran bir iş yapıyor. Ve buraya getiren organizasyonları yapıyor bu okulda. Bizi o gezdirecek okulda. Признайся. Teşekkür ederim. Вот, вы видите здесь инструменты из разных стран мира, и это еще не все. Hepsi değil, o farklı ülkelerin enstrümanları var ki hiçbiri yani tamamı değil tabii ki bunlar diyor. Мы еще имеем комнату для занятий, Bir de ders odamız var diyor. там, где играют на разных инструментах мира наши Farklı студенты. enstrümanların oynandığı К нам kültürleri. приезжают регулярно выдающиеся музыканты, педагоги из разных стран. Sürekli olarak bir geliyorlar zaten buraya farklı ülkelerden. Müzik yapan gruplar. Вот, например, через несколько дней из Индии, из Калькутты Hindistan'dan, Kalkutya'da da bilmiyorum orayı. приезжает педагог по индийской классической музыке. Hindistan kültür müziğini çalacaklarmış. Его зовут Атиш Мухападхей. Atish Mutapahi diye bir ismi varmış arkadaşım. Ben kendisiyle ilgili bir görebilir mi? Anlattın mı? И можно узнать про вас, кто вы? Да. Меня зовут Маргарита Маргарита Ивановна Каратыгина. Ивановна Каратыгина. Каратыгина. Да? Karatygin Каратыгина. ismimiz bu.
Я работаю в консерватории с 1976 года. 76 yılından beri konservatuvarda çalışıyorum diyor. У меня был замечательный учитель здесь. Muhteşem bir hocam vardı. Его звали Джованни Михайлов. Giovanni Mikhailov diye hocam varmış. Вот, его сейчас уже нет среди нас, Artık bizimle birlikte değil. но он научил меня любить разные звучания, разные музыкальные культуры. Ama o bana farklı tondaki sesleri sevmeyi öğretti. Вот. И с тех пор я являюсь руководителем центра, который называется «Музыкальные культуры мира». Ve ben buranın şimdi bir müdüresiyim. Ну и вот этот центр занимается и теоретическим изучением, музыковедческим, Teoride eğitim veriyoruz. Müzik anlamında. и практическим освоением разных Ve традиций. pratikte veriyoruz. У нас есть японские, китайские, Kitay, корейские, Çin, Kore, иранские, İran, арабские Arap, инструменты, и на них müzik занимаются aletleri не bünyemizde только var. студенты Московской консерватории, Sadece öğrenciler değil, Moskovalı. но мы открыты для всех желающих. Любой человек, живущий в Москве, может прийти к Sadece нам. Moskovalı, buralı değil de hani Moskova'da olup da eğitim almak isteyen herkese açığız. Yani Rus. И некоторые люди diye bir даже şeyimiz yok. приезжают из других городов, чтобы здесь позаниматься. Yani burada çalışmak için farklı şehirlerden de öğrenciler geliyor. У нас есть ученики из Саратова, из Петербурга, Saratov, St. Petersburg, buradan из Минска öğrencilerimiz- даже, из Minsk, Беларуси. Belarus'tan gelen öğrencilerimiz var. Burada ana iş klasik müzik değil mi? Тут основное это классическая музыка. Ana eğitim yani. Основное обучение. Московская консерватория, как Московская западный консерватория. вуз, конечно, изучает западноевропейскую традицию классико-романтического периода. Tabii klasik romantik eğitimler veriyoruz çünkü Batı kültürüne yakın oldukları için. Но в Московской консерватории есть некоторые центры, которые изучают другую Ama музыку. Moskova Konservatuvarı'nda farklı tür alanlar da var. Orada da Например, farklı şeyler есть de öğretebiliyorlar. Центр русского фольклора. Rus folkloru var. И студенты этого центра ездят в фольклорные экспедиции, собирают материал и Öğrenciler потом folklor поют. adına farklı то, yerlerden что они materyaller находят. toplayıp bunları işleve sokuyor. Şarkı söylüyorlar veyahut da çalıyorlar. Есть центр древнего православного церковного пения. Cerkov. Cerkov, da. Bir de Ortodoks Hristiyan. Ortodoks kilisesine ait bazı dini müzikler var. Evet, bir nebze öyle. Это немножко не та музыка, которая сегодня в церкви звучит, Tabii это şu старая andaki музыка. hali hazırdaki müzikler değil. Eski dini müziklerden bahsediyoruz. Bunlar da geleneksel. Traditional religion musics. Very old, Yes, very very old, old Orthodox religion music, Byzantic. Bizantik. Yeah. Ooh, very very old. Very, very Okay, old, yes, yes, yes. O Ну и у нас есть центр современной музыки, modern müziğimiz de var. Modern müzik merkezimiz de var. и даже есть центр электронной музыки. Elektronik müzik merkezimiz de var. То есть вот помимо основного мейнстрим курса есть разные центры, которые занимаются разной музыкой. Нет, до этого мы пока еще не дошли. Oraya daha gelmedik. Да. Ну, как я уже сказала, я больше всего люблю настоящие, подлинные традиции, поэтому стараюсь привозить носителей традиций, настоящих носителей, не артистов, Ben- не интерпретаторов,
да, а просто людей, İşin kökünü seviyorum. O которые yüzden benim живут buraya в этой çekmeye традиции. çalıştığım insanlar daha çok tradisyonel, yani traditional, geleneksel işler yapan, bu işleri buraya getirip bize gösterebilecek insanları arıyor. Ben dünya müziklerinden de örnekler anlattı. Bu enstrümanları kim öğretiyor? А кто обучает все это? приезжают на Спасибо. короткие сроки представители этих традиций из Индии, из Китая, kısa из süre Ирана. kısa süreli olarak o kültüre ait insanlar buraya gelip eğitimini verip, yani işte Hindistan, Japonya, İran, buradan insanlar gelip burada eğitimini verip sonra kendi ülkesine geri dönüyor. Türkiye'den geldi mi? А из Турции были? Пока вот регулярных таких вот настоящего учителя, который бы все время начал приезжать, пока нету. Ну, разные музыканты приезжают на разных инструментах, дают мастер-классы просто. Sürekliliği olmayan bazı şeyler olmuş. Hani master class seviyesinde. Anlıyorum. Ama ciddi bir şekilde bir sürekliliğe bağlayan bir hoca gelmemiş buraya. Самые удачные направления работы получаются, когда все-таки правительства тех стран и посольства заинтересованы в этом, и они помогают своим музыкантам. Yani bu alanda başarılı olabilmen için ülkelerin büyükelçiliğiyle, işte government, işte devlet erkanlarının buna destek verdiği takdirde güzel işler çıkıyor. O zaman Anlıyorum. bazı şeyler. Yani Hindistan veya diğer ülkelerle hep bu düzeyde mi iletişim kurarak davet etmişler? То есть sanatçıları? Синдия, Япония, Иран всегда с послами и Это все по-разному происходит. hep farklı olmuş bu şeyler. Япония, да. Japonya Япония evet öyle очень olmuş. крепко Çok помогает, ciddi bir yardımda bulunmuşlar. финансирует эти проекты. Ciddi bir finansman Корея desteği. финансирует. Kore keza aynı şekilde. А иранцы, индийцы приезжают за свой счет. Ha, İranlılar ve Hintliler kendi şeyleriyle geliyorlar. Olanaklarıyla. Muhteşem. Süper. Yani burada şimdi genel olarak özetlersem ana olarak klasik romantik müzik, onun dışında birçok dünya müziğinin de bulunduğu ve eğitim alındığı farklı müziklerin bir konservatuar. Aynen öyle. Süper. Gezmek istiyoruz. Можно pogulять консерватории, там Думаю, что нет. Pogulять и поснимать нельзя. На это нужно просить специальное разрешение. bunun için özel bir izin almamız lazım diyor. Büyük salon bahsettiğim orada bulunduğumuz Konser yerde salonu bulundum. gezmek isteriz. Здесь просто сейчас много ремонт идет везде. И, конечно, руководство var diyor. O yüzden Руководство не очень заинтересовано, чтобы снимали какие-то не очень красивые интерьеры. Şimdi tadilat olduğundan dolayı hani yöneticiler şey olsun istemiyor, hani çirkin görünsün. Tabii. Çok güzel değil diyor zaten şu an. Мы можем просто пройти, например, в большой зал, посмотреть сейчас большой зал. Büyük salona bir gidebiliriz. Tuvalet. Acı oluyorsun buraya girince. Vermiş gibi ki. Böyle bir hol Serdar Bey'in gördüm.
O beste çocuğa mı ait şu an çaldı? То песня, которую там сейчас играют. Bir konsere mi hazırlanıyor? Neye hazırlanıyor? Композитор, студент или это какая-то... Нет, композитор это, скорее всего, по-моему, Дебюсси, что ли. Это какой-то классик. Klasik bir şeymiş. Okey. Bir konsere mi hazırlanıyorlar? А они готовятся Дальше какой-то концерт или Наверное, просто какой-то занимаются? концертная программа. Нет, это подготовка концерта, репетиция к концерту. Konser çalışmasıymış bu. Но в этом зале проходят и репетиции студенческих оркестров. Ama öğrencilerin de burada çalışmaları oluyor. Yani şey, Ses sürekli kaydı çalışma. yapılabiliyor mu orada? Там можно ses kaydı nasıl? Yani recording, Recording video, sound. Да. Здесь Ne diyorsun? Звук, işte это, записи. это знаменитое место для записи. Оно очень активно покупается у нас, потому что здесь прекрасная акустика и новейшая аппаратура и очень классные специалисты, которые записывают. Burası çok bilindik bir yermiş zaten bu konuda. Akustik anlamında da çok iyi olduğundan dolayı sürekli bir kiralama durumu varmış burada. Поэтому очень часто бывают ночные записи. Geceleri şey yaptıkları çok oluyor. Сколько это стоит? Tasarlamış acaba? Kim yapımcısı kim buranın acaba bu? Это здание русские сделали, да? Русские сделали. Ruslar yapmış. А кто, не знаете? Архитектор Загоринский. Загоринский. Zagarinski. Okey. Mimar Загоринский. Müthiş. В то время директором консерватории был Василий Сафонов. Vasily Safonov o dönemin şeyi. Он сам дирижер, был композитор, Kompozitör, педагог. işte şey, şef. Да, до этого музыканты не имели никаких концертных залов в Москве, ну вообще в России. Hiç Rusya'da yani Moskova'da hiçbir yer yokmuş hani şey Они yapabileceğimiz. играли только в богатых домах, Zengin там, на виллах. saraylarda vesaire. Bir kere yapalım А demişler, tek Сафонов atmışlar. решил, что студенты Московской консерватории должны иметь самый лучший зал в мире. Söz konusu abi Safonov diyor ki bence öğrenciler asıl dünyanın en iyi şeylerini elde etmeli Moskovalı öğrenciler. Чтобы сюда можно было приглашать звезд мировой музыки, Dünya starlarını buraya çağırabilmek için чтобы студенты слышали, как можно öğrenciler играть. duyup nasıl doğru çalındığını öğrenebilmeleri için burayı inşa ediyorlar. И чтобы сами студенты имели возможность в прекрасных акустических условиях выступать. Yani akustik anlamda da en güzel şeyleri yapabilmeyi de Bize göze bedava alıyor. zaten. Bir daha ismini söyleyebilir misin hazır şey yapıyorken? Kimdi yapımcısı buranın? Еще раз можно имя, кто сделал здание? Загоринский, это Загоринский. архитектор. Загоринский. Загоринский, да. İlk şeyi de, şef de burayı düşünen kişi de kimdi? O birisinden sonra. А директор Директор Василий Сафонов. Vasily Safonov. Teşekkür. Süper. Harika. Он, правда, очень печально закончил свою жизнь, потому что произошла революция, наступила советская власть. Tabii hayatını çok kötü bir şekilde kaybetti. Rus İmparatorluğu çöküp Sovyetler geldiği zaman И его арестовали, şey yaptılar, idam ettiler. и ну, фактически издевались его, несколько раз выводили как бы на расстрел. Birkaç kere hani ateş ederek Да. yani Инициировали расстрел, но на самом деле не убивали, а еще оставляли жить. И в конечном итоге он умер просто от Bayağı сердечного. öldürmemek için sıkmışlar ama hani sağ bırakmışlar değil mi? yani şey Kaç kere işkence yapılmış? yapmışlar. Evet, işkence. И он умер от сердечного разрыва просто. Sadece от разрыва şey сердца. kalp kriziyle ölüyor. Kalp patlaması. Neden ya böyle bir vahşet? SSSR. Почему Ну, говорит? тогда еще не было СССР, А, не было. это просто вот первые годы после революции. Ha, daha Sovyetler yokken. Yani devrim olduğu senelerde gerçekleşen bir şey. İlk yılıymış daha. İlk yılı aynen tamam. Evet. Смутные времена.
çok yakında bomba düşmüş. И была разрушена вся стена, и все стекла, конечно, были разбиты. Her şey yıkılmış tabii o dönemde. Но работники консерватории и просто люди собрали эти стекла и долго-долго хранили. А 12 лет назад стали восстанавливать зал, вот, и люди принесли все эти стекла. Вот, İkinci Dünya Savaşı'na bomba patlıyor burada, her şey yıkılıyor falan. Ondan sonra buranın öğrencileri bu camları topluyorlar. Yok artık. 12 лет назад, сказали, ну, да? начали, да, 2 sene реконструкцию. önce, 12 sene önce burada işte şey yapıyorlar, inşaat yapıyorlar işte. Вот, и Ve o şeyleri getirmişler, Cam parçaları. cam parçalarını. Yok artık. это дало возможность посмотреть, какое качество стекла, какой цвет, и восстановить. Это уже вот восстановлено. Yok hayır, yani onun şeylerine bakmışlar, nasıldır, ne değildir. Cam parçalarından birleştirip resmine bakıyor. Çünkü bu 2. Dünya Savaşı'nda paramparça. Aynen öyle. Ama şey işte Sicilya mı oluyor? Сицилия, да. Сицилия, да. Сицилия. Sicilya. Она покровительница музыки. Ha, müzik şeyin Anladım. tanrıçası gibi bir şey aslında. Evet. Видите, она играет на таком органе. Маленький орган. Ha evet, müzik çalıyor orada. Это, Katolik. ну, здесь как бы музыканты, они не являются церковниками, поэтому здесь и православные, и католические, и мусульманские, бывают и выставки, и muzika. Bu gördüğümüz şey Katolik evet diyor ama bu üniversitede hem Katolik vardır hem işte başka diller vardır, o vardır, bu vardır. Çünkü öğrenciler А в самой архитектуре много греческой, греческих пропорций, вот греческие çok колонны. Yunan Да? şeyi görüyor. Да. А вот внизу, там, где мы раздевались, там как Парфенон вообще выглядит, вот это вот зал, где много-много-много колонн. Он как- Şey Atina'daki şey gibi görünüyor. Alttaki neydi adı ya? И там стоят копии греческих скульптур. Ha? Видно? Tabii şu anda buradaki müzisyenlerin çoğu tanınmıyor. Yani zamanının popüler müzisyenleri. Okulda 3 konser salonu daha mı var? Evet. Delirmişler. Bir de Bu kadar büyük mü? Rahmaninoff salonu var. O inanılmaz. Malıyzal'da küçük salon var. Bir tane küçük salon zaten Hiçbirine adı. bakamayacağız mı şimdi ya? Ну, просто весь этот зал в комплексе, он отражает знания русской интеллигенции с конца 19-го, начала Efes Celsius Kütüphanesi bu tarz hocam. 3 farklı döneme yansıtıyor. Bir de şey Kolezyum Roma. Onu da zemin katı doriktir. Европейских композиторов, тут же нет. Kasetler falan hep arkaik. Burası bir arkaik tapınak. Через 4 года, Moskova'daki 4 sene 1866. sonra 66 senesinde yapmış. Anladım. 62-66. İlki St. Petersburg'da, ikincisi burada yapılıyor. И Чайковский, Çaykovski. да, Петр Ильич Чайковский, он окончил Петербургскую консерваторию, а сюда приехал уже преподавать. Он был первый преподаватель, St. профессор. Petersburg'da eğitimini alıyor. Buraya da eğitmeye geliyor. Çaykovski. Çaykovski. Okulu bitirip buradaki ilk hoca olmuş. 4 yıl sonra bir de. Enteresan. Moskova'da şu an tahminen kaç konservatuar vardır? А сейчас примерно сколько консерваторий в Москве? Одна консерватория в Москве. Только одна. Только одна. Sadece bir tane var. В Москве только одна консерватория. Есть Академия имени Гнесиных, да? Akademiler var diyor. Есть институт Ипполитова Иванова,
институт имени Шнитке, но консерватория только одна. Bir tane konservatuvar Да. var. Birçok Причем Kaliteyi это bozmuyorlar. есть разница в понимании слова консерватория. Farklı anlaşılabiliyor diyor. В некоторых странах Европы консерватория это среднее учебное заведение, Bazı yerlerde как колледж. konservatuvar, kolej gibi orta düzey eğitim diye algılanıyor. А в России консерватория это самый высший уровень. Rusya'da ise en образования. üst seviye. anladım. Выше уже нету. Tepeye koyuyorlar. Daha üstü yok. Akademiler, güzel şeyler falan onun altında kalıyor. En En tepeye üstte. konservatuvar oluyor. Bir şey daha soracağım sonra hocamızı çok yorduk. Простите, еще один последний вопрос у нас. Я прошу прощения, ответить, да. Вась, я тебе перезвоню. Şuraya gelmezsene. Bu en alt kat Doryan'dı değil mi? Dorik. Dorik tabii doğru. Bir o üst kat, Arka dönem. Helenistik dönemde yani iyonik sütunlar vardı. sonra kompozit vardı. Şeyde de, en neredeyse. yukarıda da Her kompozit. katı farklı bir şeye göre yapmışlar. Yani kronolojik olarak en alttan arka dönemde başlamışlar. Helenistik Roma genç dönem Bizans. Eğitim zor mudur burada hocam? Bunu sormayayım bence. Sorarsa Как тут очень сложно обучение? Очень сложно. Çok zor diyor. Очень сложно. Потому что kaç sene eğitim sürüyor? Сколько год надо учить тут? 5 лет, 5 sene. да, 5 5 лет. senede bitiren var mı? И нет деления на бакалавриат и магистратуру. Весь цикл 5 лет. Это обычный нормальный курс. После этого еще бывает аспирантура, еще 3 года. Burada yani lisans, yüksek lisans diye bir şey yok diyor. E? Hepsi 5 sene içerisinde eğitiliyor. Bunun bir üstü de Üstü aspirantura, aspirantura, burada doktora. Bu kadar. Yani Но yüksek до lisans konservatoriya, Konservatuvara kadar до da консерватории нужно учиться 11 или 12 лет. 11-12 sene müzik eğitimi almak zorunluluğum var. Ha, öncesinde 11-12 sene geleceksin, üstüne burada 5 Beş sene sene. yapacaksın ve bir şey olacak. Sonra bir doktora da 2 sene. Burası aslında doktora seviyesinde bir Anlıyorum, okul. anlıyorum. Doktora yapmak için buraya geliyorlar. Master işte. 5 senede Master bitirebilen degree, var mı yüksek burayı? lisans. А все заканчивают за 5 лет? За 5 года заканчивают? Заканчивают, если замуж не выходят и детей не рожают. Evlenmiyorsa, çocuk yapmıyorsa bitiriyorlar diyor. Çok teşekkür ederim hocam. Очень спасибо большое. Спасибо большое, что время Ну, уделили. пойдемте одеваться. Да. А есть еще Müzede de конференц-зал. Müzede de konser konserler oluyor. oluyormuş. Да, да, да. 4 Şeyde ayrı oluyor. şey var. 4 konser salonu var. Да. Hepsi bu kadar büyük mü? А все такие большие, как были? Нет, 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 нет. Вот в этом зале здесь только 70 мест. Burada sadece 70 kişilik. Да, в большом зале 1780. 1780, 1780. 1780 kişilikmiş büyük olan Да. В salon. малом зале 430. Küçük salonda 450. Ay 4. В Рахманиновском зале 250. 250 kişi de Rahmanyarovskaya salonunda. Ну, концерты же разные бывают. Иногда требуется очень интимная обстановка, очень близко сидеть к инструменту, певцу. Konser türüne göre hani bazı konserlerde enstrümanlara daha yakın oturman gerekiyor. O yüzden ona göre salon seçiyorlar. Разные программы нуждаются в разной акустической ракушке, да, в разном пространстве. Konserin türüne göre o akustiği sağlamaya çalışıyorlar. Daha fazla üşütmeyelim. Evet, ben bu yüzden Осторожно. Aklımda sorular var da kaçıyor, unutturmuyorum. Okulda okurken öğrenciler dışarıda çalışabiliyor mu? А когда студенты тут учатся, они могут работать в другом месте? Могут. Çalışabiliyorlar. Они все работают. А как им же нужно на что-то жить? Конечно, они Bir все şekilde работают. yaşamaları gerekiyor tabii ki de çalışıyorlar. Moskova pahalı ve zor bir şey. Moskova dорогая и сложная. Москва дорогая и сложная, да, поэтому все работают. O yüzden herkes çalışıyor. Spasiba. Evet, güzel bir gündü. Sağ olsun Yener bize baştan sona eşlik etti. Şimdi bize bir şarkı söyleyecek, böyle bitireceğiz.
Happy birthday. Süper. Çok memnun olduk Ben tanıştığınızda de çok baba. memnun oldum. Kendine iyi bak. bakın. Sağ ol. Harikasınız. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Siz de olun. Görüşürüz. Hadi gıybet. Ay çok iğrençti.